İslam'da evlilik, toplumsal bir kurumun yanı sıra dini bir ibadet olarak da kabul edilir. İslam'a göre, evlilik Allah'ımız Celle Celaluhu'nun emri ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Kur'an-ı Kerim'de evlilik, insanların birbirlerini tamamlayan eşler olarak yaratılmasını ve bir arada huzur ve sükun bulmaları için Allah'ın bir lütfu olarak anlatılır. Evlilik, İslam'da ciddi bir sorumluluk ve bir ibadet olarak görülür. Müslümanlar için evlilik, Allah'a itaatin bir yolu olarak kabul edilir ve evlilikten doğacak çocuklar da Müslüman toplumun geleceğinin teminatı olarak görülür. İslam'da evlilikte önemli olan noktalardan biri de eş seçimidir. İslam'a göre evlilikte en önemli kriterlerden biri dindir. Müslümanlar, dini eğitim ve ahlaki değerler bakımından uyumlu bir eş seçmeye özen göstermelidirler. Ayrıca eşler arasında sevgi, saygı, anlayış ve hoşgörü gibi temel değerlerin bulunması da önemlidir. Evlilik, Müslümanların hem dünya hem de ahiret mutluluğunu hedefleyen bir ibadet olarak kabul edilir. Evlilikte Allah'ın rızası ve peygamberin örnekliği ön planda tutulmalı, eşler arasında karşılıklı saygı ve sevgi temelinde bir yaşam sürdürülmelidir. İslam, evlilikte huzur, mutluluk ve bereketin teminatı olduğunu öğretir ve bu nedenle evliliği teşvik eder. Evliliğin faydaları, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde oldukça geniştir. İşte evliliğin bazı faydaları. Duygusal destek, evliliğin en önemli faydalarından biridir. Sağlıklı bir evlilik, eşler arasında derin bir bağlılık ve anlayışı içerir. İyi günlerde olduğu gibi kötü günlerde de birbirlerine destek olma, paylaşma ve anlayış gösterme, duygusal destek kavramının temelini oluşturur. Evlilikte duygusal destek, birçok farklı şekilde ortaya çıkar. Eşler arasındaki samimi iletişim ve anlayış, her iki tarafın da duygularını ifade etmesini ve kabul edilmesini sağlar. Zor zamanlarda birlikte hareket etme ve birbirlerine güç verme, evlilikteki duygusal bağın güçlenmesine katkıda bulunur. Bir eş, diğerinin ihtiyaç duyduğu duygusal desteği sağlayarak onun yanında olduğunu hissettirebilir. Bu, stresli veya endişe verici durumlarla başa çıkarken, üzüntü veya kaygı yaşarken veya sadece günlük yaşamın zorluklarıyla karşılaşırken önemlidir. Eşler arasındaki güven ve anlayış, duygusal ihtiyaçların karşılanmasını kolaylaştırır ve ilişkinin derinleşmesine katkı sağlar. Ayrıca, eşler arasındaki duygusal bağlılık ve destek, ilişkideki mutluluğu artırır. Birlikte geçirilen zamanın keyfini çıkarırken, sorunlarla başa çıkmak için birlikte çalışmak ve birbirlerini güçlendirmek, evlilikteki duygusal bağı daha da güçlendirir. Duygusal destek aynı zamanda evlilikteki iletişimi de güçlendirir. Eşler, duygularını açıkça ifade ederken ve karşı tarafı dinlerken, birbirlerini daha iyi anlarlar ve ilişkilerinde daha derin bir bağ kurarlar. Bu, anlaşmazlıkları çözmek, birlikte büyümek ve ilişkilerini sürekli olarak geliştirmek için temel bir adımdır. Evlilikte duygusal destek, eşler arasındaki sağlam bir bağlılık ve anlayışı temsil eder. Bu, birlikte yaşamın zorluklarına karşı dayanıklılığı artırırken, birlikte yaşanan sevinçleri ve mutlulukları da paylaşmayı sağlar. Sağlıklı bir evlilik, her iki taraf için de duygusal tatmini ve güveni artırır, böylece ilişki uzun vadeli olarak sürdürülebilir ve mutlu bir şekilde gelişir. Ruhsal tatmin, evlilikteki bir diğer önemli faydadır ve insanın iç huzurunu ve mutluluğunu sağlar. Sağlıklı bir evlilik, eşler arasında derin bir bağlılık, anlayış ve sevgi sağlayarak ruhsal tatmini artırır. Evlilikteki ruhsal tatmin, eşler arasındaki duygusal bağın güçlenmesiyle doğrudan ilişkilidir. Birlikte geçirilen zaman, paylaşılan deneyimler ve birlikte yaşanan zorluklar, eşlerin birbirine olan bağlılığını artırır ve bu da ruhsal tatminin temelini oluşturur. Evlilik, eşler arasında derin bir güven ve samimiyet duygusu oluşturur. Bu güven duygusu, bireylerin kendi benliklerini ifade etmelerini ve duygularını
özgürce paylaşmalarını sağlar. Eşler arasındaki açık iletişim ve anlayış, ruhsal ihtiyaçların karşılanmasına ve duygusal doyumun sağlanmasına katkıda bulunur. Evlilikteki ruhsal tatmin aynı zamanda kişinin kendini gerçekleştirme ve geliştirme sürecini destekler. Eşler, birbirlerine destek olarak birlikte büyürler, birbirlerinin zayıf yönlerini destekler ve güçlü yönlerini ortaya çıkarırlar. Bu, bireylerin kişisel gelişimlerine ve potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Ruhsal tatmin ayrıca hayata anlam ve amaç kazandırır. Sağlıklı bir evlilik, eşlerin birlikte yaşadıkları deneyimlerden anlam çıkarmalarını ve birlikte daha derin bir anlam arayışa girmelerini sağlar. Birlikte yaşanan sevinçlerin ve zorlukların üstesinden gelme süreci, eşlerin hayatlarının anlamını derinleştirir. Evlilikteki ruhsal tatmin, eşler arasındaki derin bağlılık, anlayış ve sevgi ile doğrudan ilişkilidir. Sağlıklı bir evlilik, bireylerin iç huzurunu ve mutluluğunu artırır, hayata anlam ve amaç katar ve kişisel gelişimlerini destekler. Bu nedenle ruhsal tatmin, sağlıklı ve mutlu bir evliliğin önemli bir parçasıdır. Toplumsal iyilik, evliliğin bir başka önemli faydasıdır ve sağlıklı aile birimleri toplumun genel refahını artırır. Evlilik, aile birimini oluşturur ve sağlıklı aileler, toplumun temel taşlarıdır. Sağlıklı aileler, bireylerin yetişmesi ve gelişmesi için uygun bir ortam sağlar ve toplumun geleceği üzerinde olumlu bir etki yapar. Evlilik, çocukların sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi için en uygun ortamı sunar. Sağlıklı aile birimleri, çocukların fiziksel, duygusal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur ve onların geleceklerini şekillendirir. Sağlıklı aileler, toplum içinde dayanışmayı artırır. Aile üyeleri birbirlerine destek olurken, aynı zamanda komşuları ve toplumun diğer üyelerine de yardım ederler. Bu, toplumun birlik ve beraberliğini güçlendirir. Aileler, kültürel ve manevi değerleri gelecek nesillere aktarmanın önemli bir aracıdır. Ebeveynler, çocuklarına doğru ve yanlış arasındaki farkı öğretirken, onlara değerli hayat dersleri verirler ve toplumsal değerlerin korunmasına katkıda bulunurlar. Sağlıklı aile birimleri, toplumun genel istikrarına katkıda bulunur. İyi işleyen aileler, suç oranlarını düşürür, sosyal huzuru artırır ve toplumun genel refahını destekler. Sağlıklı aile birimleri, ekonomik kalkınmayı teşvik eder. İyi eğitim almış ve ruhsal olarak sağlıklı bireyler, iş gücüne daha verimli bir şekilde katılır ve toplumun ekonomik büyümesine katkıda bulunurlar. Aileler, bireylerin topluma aktif olarak katılmasını teşvik eder. Sağlıklı ailelerde yetişen bireyler, toplumsal sorumluluklarını daha iyi anlarlar ve toplumun gelişimine katkıda bulunmak için çaba gösterirler. Evlilik ve sağlıklı aile birimleri, toplumun genel iyiliğine katkıda bulunur. Sağlıklı aileler, bireylerin yetişmesi, toplumsal dayanışma ve değerlerin korunması gibi önemli alanlarda olumlu bir etki yaparlar. Bu nedenle, toplumsal iyilik için sağlıklı aile birimlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi önemlidir. Çocukların yetiştirilmesi, evliliğin en önemli ve etkili yönlerinden biridir. Sağlıklı bir evlilik, çocukların fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak için uygun bir ortam sağlar. Evlilik, çocuklara eğitim ve öğretim için en uygun zeminleri sunar. Ebeveynler, çocuklarına evde temel değerleri, dil becerilerini, okuma yazma gibi temel yetenekleri öğretirken, onların okul öncesi dönemlerindeki eğitimine de destek olurlar. Ayrıca, eğitim sürecinde çocukların akademik başarılarını takip eder ve onları desteklerler. Evlilik, çocuklara doğru ve yanlış arasındaki farkı öğretmek için önemli bir platform sağlar. Ebeveynler, çocuklarına dürüstlük, adalet, saygı, sorumluluk gibi temel değerleri aşılarlar. Bu değerler,
çocukların karakter gelişimine katkıda bulunur ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlar. Sağlıklı bir evlilik, çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ebeveynler, çocuklarını başkalarına karşı anlayışlı, empatik ve işbirlikçi olmaları konusunda teşvik ederler. Ayrıca, çocuklar, aile içindeki ilişkileri gözlemleyerek sosyal etkileşim becerilerini kazanırlar. Evlilik, çocukların duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir ortam sağlar. Ebeveynler, çocuklarının duygularını ifade etmelerine ve kabul etmelerine yardımcı olurken, onlara sevgi ve güven dolu bir ortam sunarlar. Bu, çocukların duygusal sağlamlığını geliştirir ve olumlu bir benlik algısı oluşturur. Sağlıklı bir evlilik, çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunur. Ebeveynler, çocuklarının ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine ve onları desteklemelerine yardımcı olurlar. Ayrıca, çocukların öz saygılarını ve özgüvenlerini artırmak için cesaretlendirirler. Sonuç olarak, çocukların yetiştirilmesi evliliğin en önemli amaçlarından biridir ve sağlıklı bir evlilik, çocukların fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak için uygun bir ortam sağlar. Ebeveynlerin birlikte çalışması ve çocuklarının gelişimini desteklemesi, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini sağlar. Ekonomik güvence, evliliğin önemli bir yönüdür ve çiftlerin finansal stabilite sağlaması açısından kritik bir rol oynar. Evlilik, çiftlerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için güçlerini birleştirdikleri bir platform sağlar. Ortak gelir, konut, gıda, giyim, sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olur. Ortak gelir, çiftlerin daha iyi yaşam standartlarına ulaşmasını sağlar. Birlikte çalışarak, çiftler daha iyi bir eğitim, daha iyi bir konut, daha kaliteli beslenme gibi imkanlara erişebilirler. Ekonomik güvence, çiftlerin yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri risklerle başa çıkmalarına yardımcı olur. İşsizlik, hastalık, doğal afetler gibi beklenmedik durumlar karşısında birlikte hareket ederek risklerin etkilerini hafifletebilirler. Ortak gelir, çiftlerin yatırım yapmalarına ve tasarruf etmelerine olanak tanır. Birlikte birikim yaparak geleceğe yönelik finansal hedeflere ulaşmalarını sağlarlar. Ekonomik güvence, aile planlaması yapmayı ve çocuk sahibi olmayı kolaylaştırır. Finansal olarak istikrarlı bir ortamda, çiftler çocuklarını rahatça yetiştirebilir ve onların ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Ekonomik güvence, çiftlerin topluma daha fazla katkıda bulunmalarını sağlar. Daha fazla kaynağa sahip olarak, hayır işlerine, yardım kuruluşlarına ve toplumsal projelere destek olabilirler. Sonuç olarak, ekonomik güvence, evlilikte önemli bir unsurdur ve çiftlerin birlikte hareket ederek finansal stabiliteyi sağlamalarına yardımcı olur. Ortak gelir, temel ihtiyaçların karşılanması, daha iyi yaşam standartlarına ulaşma, risklerin paylaşılması, yatırım ve tasarruf yapma gibi birçok fayda sağlar. Bu da çiftlerin daha sağlıklı, mutlu ve başarılı bir evlilik yaşamalarını destekler. Sağlık ve uzun ömür, evliliğin önemli bir parçasıdır ve çiftlerin birlikte daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlar. Sağlık ve uzun ömrün evlilik üzerindeki etkilerini incelediğimizde şu noktalar öne çıkar. Evli çiftler genellikle birbirlerine duygusal destek sağlarlar. Bu destek, çiftlerin streste daha etkili bir şekilde başa çıkmalarına ve duygusal olarak daha dengeli olmalarına yardımcı olabilir. Duygusal destek, genel ruh sağlığını olumlu yönde etkileyerek sağlıklı bir yaşam için önemli bir faktördür. Evlilik, çiftlerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmelerine yardımcı olabilir. Ortak bir yaşam sürmek, birlikte spor yapmak, dengeli beslenmek ve kötü alışkanlıklardan kaçınmak gibi sağlıklı davranışları benimsemeye teşvik edebilir. Bu da çiftlerin fiziksel sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Evlilik,
çiftlerin birbirlerini daha sağlıklı yaşamaya teşvik etmelerini sağlayabilir. Partnerler, birlikte daha fazla motive olabilirler ve birbirlerini sağlıklı yaşam hedefleri konusunda destekleyebilirler. Bu da daha düzenli egzersiz yapma, daha sağlıklı yemek pişirme ve kötü alışkanlıklardan vazgeçme gibi olumlu değişikliklere yol açabilir. Evlilik, çiftlerin yaşamındaki stresi azaltabilir. Birlikte zorluklarla başa çıkmak, çiftlerin stres seviyelerini düşürebilir ve genel sağlık üzerinde olumlu bir etki yapabilir. Daha az stres, kalp sağlığından bağışıklık sistemi fonksiyonuna kadar birçok sağlık yönünden fayda sağlayabilir. Evli çiftler genellikle birbirlerine sağlık konularında daha fazla destek sağlarlar. Birlikte doktora gitmek, sağlıklı yemek pişirmek ve egzersiz yapmak gibi sağlık kararları, çiftlerin birbirlerine verdiği desteği artırabilir ve daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir. Sağlıklı bir yaşam sürmek, genellikle daha uzun ve daha mutlu bir yaşamla ilişkilidir. Evli çiftlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimsemesi, daha uzun süre birlikte olmalarını ve daha mutlu bir yaşam sürmelerini sağlayabilir. Sonuç olarak, sağlık ve uzun ömür evlilikte önemli bir rol oynar ve çiftlerin birlikte daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlar. Duygusal destek, sağlıklı alışkanlıkların teşviki, daha fazla motivasyon, daha az stres, daha fazla destek ve ilgili sağlık kararları, daha uzun ve daha mutlu bir yaşam için önemli faktörlerdir. Evlilik, sağlık ve uzun ömür üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir ve çiftlerin birbirlerine destek olmalarını ve birlikte daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlayabilir. İslam'a göre kişisel gelişim ve evlilik arasında sıkı bir ilişki vardır. İslam, bireylerin hem kişisel hem de toplumsal açıdan gelişimini teşvik ederken, evliliği bu sürecin önemli bir parçası olarak görür. İşte İslam'ın kişisel gelişim ve evlilik ilişkisine bakış açısının temel noktaları şunlardır. İslam, bireylerin kişisel gelişimlerini sürdürmelerini ve en iyi versiyonlarına ulaşmalarını teşvik eder. Evlilik, bireylerin birbirlerine destek olmaları ve birlikte büyümeleri için bir fırsattır. Evli çiftler, birbirlerinin kişisel hedeflerine ve manevi gelişimine destek olmalı ve birlikte Allah'a daha yakın olmalarına yardımcı olmalıdır. İslam, sağlıklı evliliklerin temelinde iletişim ve empati olduğunu vurgular. Evli çiftlerin birbirlerini anlamaları, duygularını ifade etmeleri ve sorunları birlikte çözmeleri önemlidir. Bu, bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunurken, evliliklerini güçlendirir. İslam'a göre evlilik, karşılıklı saygı ve sevgi üzerine kurulmalıdır. Evli çiftler, birbirlerine olan sevgilerini ve saygılarını koruyarak, kişisel gelişimlerine odaklanabilirler. Tutku ve sevgi, insanların hayatlarını daha anlamlı hale getirirken, evlilikteki kişisel gelişimi destekler. İslam, evliliğin bireylerin huzurunu ve sağlığını korumak için bir araç olduğunu öğretir. Evli çiftler, birbirlerine destek olmanın yanı sıra, fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlıklarını korumak için birlikte çalışmalıdır. Bu da kişisel gelişimlerine olumlu bir katkı sağlar. İslam evliliği toplumsal bir kurum olarak görür ve evli çiftlerden toplumlarına pozitif bir etki yapmalarını bekler. Evlilik, bireylerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmelerini ve topluma hizmet etmelerini teşvik eder. Bu da kişisel gelişimin bir parçasıdır çünkü insanlar kendilerini başkalarına adadıkça manevi olarak büyürler. Sonuç olarak, İslam'a göre evlilik, bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunan önemli bir kurumdur. Sağlıklı evlilikler, bireylerin kendilerini daha iyi anlamalarına, duygusal ve manevi olarak büyümelerine ve toplumlarına daha olumlu bir katkı yapmalarına yardımcı olur. Bu nedenle, İslam'ın öğretileri doğrultusunda yaşayan bir evlilik, kişisel gelişimin sağlam bir temelini oluşturabilir. İslam alimlerinin evlilik hakkındaki görüşleri,
dinin temel prensiplerine dayanır ve genellikle evliliği toplumsal bir görev ve manevi bir sorumluluk olarak değerlendirir. İslam alimleri, evliliğin bireylerin manevi ve dünyevi iyiliğine hizmet ettiğine inanır ve evlilik kurumunun toplumun huzur ve istikrarı için önemli bir rol oynadığına vurgu yapar. İşte İslam alimlerinin evlilik hakkındaki temel görüşleri. İmam Şafii, bu evlilik, insanın dinini ve dünyasını kurtuluşa erdiren bir yoldur buyurmaktadır. İmam Şafii'nin bu sözü, evliliğin sadece dünya hayatı için değil, aynı zamanda insanın ahiretini de kurtuluşa erdiren bir yoldur anlamına gelmektedir. İslam perspektifinden bakıldığında, evlilik, bireylerin Allah'a daha yakınlaşmalarını, dini vecibelerini yerine getirmelerini ve kişisel gelişimlerini sağlayan önemli bir kurumdur. Evlilik, İslam'da sadece bir cinsel arzuların tatmin edilmesi için değil, aynı zamanda bireylerin birbirlerine destek olmaları, manevi olarak büyümeleri ve Allah'a yakınlaşmaları için bir fırsat olarak görülür. İmam Şafii'nin bu sözü, evliliğin insanın dini ve dünyevi hayatını dengelemesini, manevi ve dünyevi ihtiyaçlarını karşılamasını ve kişinin ahiret saadeti için bir vesile olmasını vurgular. Evlilik, bireylerin sabır, sevgi, hoşgörü ve fedakarlık gibi erdemlerini geliştirmelerine de katkıda bulunur. Bu nedenle, İmam Şafii'nin bu sözü, evliliğin sadece dünya hayatı için değil, aynı zamanda insanın ahiretini de kurtuluşa erdiren bir yoldur ve Allah'ın emri olan evlilik kurumunun önemini vurgular. Bu evlilik, kişinin dünya ve ahiret saadeti için önemlidir. Eşler arasındaki sevgi ve anlayış evliliğin temelidir. İmam Nevevi'nin bu sözü, evliliğin insanın dünya ve ahiret saadeti için önemli bir rol oynadığını ve eşler arasındaki sevgi ve anlayışın evliliğin temelini oluşturduğunu vurgular. Evlilik, İslam'da sadece dünya hayatı için değil, aynı zamanda ahiret saadeti için de önemli bir kurumdur. Evlilik, bireylerin manevi ve dünyevi ihtiyaçlarını karşılayarak mutlu, dengeli ve huzurlu bir yaşam sürmelerine katkıda bulunur. Evliliğin bu iki boyutunu da dikkate alarak, kişinin hem dünya hem de ahiret mutluluğunu sağlamak için evliliğin önemini vurgular. Evlilikteki en temel unsur ise eşler arasındaki sevgi ve anlayıştır. İmam Nevevi'ye göre, evliliğin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi ve bireylerin mutluluğunu sağlayabilmesi için eşler arasındaki bu temel değerlerin varlığına ihtiyaç vardır. Sevgi, birbirine duyulan derin bir bağlılık ve saygıyı ifade ederken, anlayış ise karşılıklı olarak birbirini anlama, destek olma ve hoşgörü gösterme yeteneğini ifade eder. Bu temel değerler, evliliğin güçlenmesine ve sağlam bir temel üzerine kurulmasına yardımcı olur. Sonuç olarak, İmam Nevevi'nin bu sözü, evliliğin insanın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak için önemli bir araç olduğunu ve eşler arasındaki sevgi ve anlayışın bu kurumun temelini oluşturduğunu ifade eder. İmam Ahmed Er-Ruf'i, bu evlilik, kişinin manevi yolculuğunda bir yardımcıdır ve Allah'ın rızası için yapılmalıdır. İmam Ahmed Er-Refe'nin bu sözü, evliliğin bir kişinin manevi yolculuğunda önemli bir destek olduğunu ve Allah'ın rızası için gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgular. Evlilik, İslam inancına göre, bireylerin Allah'a yakınlaşmalarına, manevi olarak büyümelerine ve dini vecibelerini yerine getirmelerine yardımcı olan bir kurumdur. İmam Ahmed Er-Ruf'i, evliliğin bu manevi yolculukta bir yardımcı olduğunu ve bireylerin Allah'ın rızasını kazanmalarına vesile olduğunu belirtir. Evlilik, eşlerin birbirine destek olmalarını, manevi olarak birbirlerini tamamlamalarını ve Allah'ın emirlerini yerine getirmelerini sağlar. İmam Ahmed Er-Refe'ye göre, evlilik Allah'ın rızası için yapılmalıdır çünkü bu, evliliğin manevi boyutunu güçlendirir ve eşler arasındaki ilişkiyi Allah'ın hoşnutluğuna uygun hale getirir. Bu söz aynı zamanda evliliğin sadece dünya hayatı için değil, aynı zamanda ahiret saadeti için de önemli olduğunu vurgular. Evlilik, bireylerin dini sorumluluklarını yerine getirmelerine ve Allah'a yakınlaşmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda bireylerin dünya ve ahiret saadetini sağlamak için bir araç olarak görülür. Sonuç olarak,
İmam Ahmed er-Refe'nin bu sözü, evliliğin manevi bir boyuta sahip olduğunu ve Allah'ın rızası için yapılmasının önemini vurgular. Evlilik, bir kişinin manevi yolculuğunda bir yardımcı olarak görülür ve Allah'ın hoşnutluğuna uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gereken önemli bir ibadet olarak kabul edilir. İbn Abbas, o evlilik, huzur ve sükûnun temelidir. Allah'ın rızası için yapılmalı ve birbirine saygı gösterilmeli. İbn Abbas'ın bu sözü, evliliğin huzur ve sükûnun temeli olduğunu ve Allah'ın rızası için yapılması gerektiğini vurgular. Ayrıca, eşler arasında saygı ve sevgi olması gerektiğini ifade eder. Evlilik, İslam'da aile kurumunun temelidir ve bireylerin dini, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayarak huzur ve sükun içinde bir yaşam sürmelerini sağlar. İbn Abbas'a göre, evlilikteki huzur ve sükun, eşler arasındaki sağlam bir ilişkiye dayanır. Bu ilişki, karşılıklı sevgi, saygı, anlayış ve sadakat üzerine kurulmalıdır. Evlilik, sadece dünya hayatı için değil, aynı zamanda ahiret saadeti için de önemlidir. İbn Abbas, evliliğin Allah'ın rızası için yapılması gerektiğini belirtir. Yani, evlilik, Allah'ın emri ve hoşnutluğu doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Bu, evliliğin manevi boyutunu güçlendirir ve eşlerin birbirlerine olan bağlılığını pekiştirir. Sonuç olarak, İbn Abbas'ın bu sözü, evliliğin huzur ve sükûnun temeli olduğunu ve Allah'ın rızası için yapılması gerektiğini vurgular. Eşler arasında sevgi, saygı ve anlayışın olduğu bir evlilik, sağlam ve mutlu bir aile yaşantısının da temelidir. Bu nedenle, evlilikteki bu temel prensiplere dikkat edilmesi, aile içi ilişkilerin güçlenmesine ve huzurlu bir yaşamın sağlanmasına katkıda bulunur. İmam Gazali, o evlilik, kalplerin birbirine bağlandığı, huzurun bulunduğu bir sığınaktır. Bu ifadeyle, evliliğin sadece fiziksel bir birleşme değil, aynı zamanda ruhsal bir bağlanma ve yakınlık olduğunu belirtir. Eşler arasındaki bu ruhsal bağ, karşılıklı sevgi ve anlayışın varlığıyla güçlenir. Evlilik aynı zamanda huzurun bulunduğu bir sığınaktır çünkü evlilikteki sağlam ilişkiler ve karşılıklı destek, bireylerin yaşamlarında huzur ve güven duygusunu artırır. Eşler arasındaki sevgi, anlayış ve paylaşım, evliliği sağlam temeller üzerine oturtarak, huzurlu ve mutlu bir birlikteliği mümkün kılar. İmam Gazali'nin bu sözü, evliliğin sadece dünya hayatı için değil, aynı zamanda ahiret saadeti için de önemli olduğunu vurgular. İslam'a göre, evlilik bireylerin manevi ve dünyevi ihtiyaçlarını karşılayarak, onları Allah'a yakınlaştıran ve hayırlı bir yaşam sürmelerini sağlayan bir ibadet ve sorumluluktur. Sonuç olarak, İmam Gazali'nin bu sözü, evliliğin kalplerin birbirine bağlandığı ve huzurun bulunduğu kutsal bir sığınak olduğunu ifade eder. Eşler arasındaki sevgi, saygı ve anlayış, evliliği sağlamlaştırır ve huzurlu bir birliktelik sağlar. Bu nedenle, evlilikte bu değerlere önem verilmesi, mutlu ve sağlıklı bir aile yaşantısının temelini oluşturur. İmam Hanbeli, o evlilik, kişinin dünya ve ahiret saadeti için gerekli bir ibadettir. İmam Hanbeli'nin bu sözü, evliliğin kişinin dünya ve ahiret saadeti için gerekli bir ibadet olduğunu vurgular. İslam inancına göre, evlilik Allah'ın emri ve rızası doğrultusunda gerçekleştirilen kutsal bir kurumdur. İmam Hanbeli, evliliği sadece dünya hayatı için değil, aynı zamanda ahiret saadeti için de gereklidir şeklinde ifade eder. Çünkü evlilik, bireyin manevi ve dünyevi ihtiyaçlarını karşılayarak, onun Allah'a yakınlaşmasına ve hayırlı bir yaşam sürmesine katkıda bulunur. Evlilik, İslam'a göre, bireyin dini vecibelerini yerine getirmesine ve sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olan bir ibadettir. Eşler arasındaki sevgi, saygı ve sadakat, evliliği güçlendirir ve Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olur. İmam Hanbeli, evliliğin bu şekilde dünya ve ahiret saadetini sağlayan bir ibadet olduğunu belirtir. Evlilikteki doğru niyet, Allah'ın rızası için yapılması ve dini prensiplere uygun bir şekilde yaşanması,
kişinin dünya ve ahiret saadetini artırır. Eşler arasındaki sevgi, anlayış ve dayanışma, evliliği güçlendirir ve bireylerin manevi olarak büyümesine yardımcı olur. Sonuç olarak, İmam Hanbeli'nin bu sözü, evliliğin kişinin dünya ve ahiret saadeti için gerekli bir ibadet olduğunu vurgular. Evlilik, doğru niyet ve Allah'ın rızası doğrultusunda gerçekleştirildiğinde, kişinin manevi ve dünyevi olarak güçlenmesine, huzurlu bir yaşam sürmesine ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanmasına vesile olur. Sonuç olarak, İslam alimleri, evliliği insanın dünya ve ahiret saadeti için gerekli bir kurum olarak değerlendirirler. Evlilik, bireylerin manevi ve dünyevi ihtiyaçlarını karşılayarak, onların Allah'a yakınlaşmasına, sağlıklı ilişkiler kurmasına ve huzurlu bir yaşam sürmelerine katkıda bulunur. Bu nedenle, evliliğin toplum için önemi büyüktür ve İslam'ın emirlerine uygun bir şekilde yaşanması gereklidir. Evlilik, Allah'ın emri ve rızası doğrultusunda gerçekleştirildiğinde, kişinin manevi ve dünyevi olarak güçlenmesine, hayırlı bir yaşam sürmesine ve ahiret saadetini elde etmesine vesile olur. Eşler arasındaki karşılıklı anlayış, hoşgörü ve dayanışma, evliliği sağlamlaştırır ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya vesile olur. Eşler arasındaki karşılıklı anlayış, hoşgörü ve dayanışma, evliliği sağlamlaştırır ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya vesile olur. İvayyus Rabbimiz, senin sonsuz rahmetin ve merhametin önünde eğilip sana yöneliyoruz. Bizleri hayırlı eşlerle bir araya getir, bize sevgi dolu ve huzurlu bir yuva nasip eyle. Kalplerimizi imanla doldur, birlikte senin rızanı arzulayan ruhlarla buluştur. Dualarımızı, dertlerimizi ve arzularımızı kabul buyur. Bize hayırlı eşler ver, bizi birbirimize destek olacak ve senin yolunda birlikte yürüyecek kullarından eyle. Bizlere karşılıklı sevgi, saygı ve anlayışı bahşet, birlikte sıkıntıları paylaşabileceğimiz, birbirimize destek olabileceğimiz bir yuva nasip eyle. Hayatımızı senin yolunda huzurlu ve mutlu bir şekilde sürdürebileceğimiz eşlerle birleştir. Dualarımızı kabul et, bizlere rahmetinle ve lütfunla muamele eyle. Şüphesiz sen her şeye kadirsin, dualarımızı işiten ve kabul eden sensin. Ey merhametlilerin en merhametlisi, dualarımızı kabul buyur, bizi hayırlı eşlerle birleştir ve yolunda muvaffak eyle. Selam ve dua ile.